Instagram hesabımı takip ediyorsanız yakın zamanda paylaştığım mor puantiyeli fotoğrafları görmüşsünüzdür. Eğer bu fotoğrafları nasıl çektiğimi merak ediyorsanız işte sırrı bu videoda. Selam, ben Nural, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir analog fotoğrafçılık videosuyla buradayım. Ve bugünkü videoda en başta söylediğim gibi yakın zamanda Instagram hesabımdan paylaştığım mor puantiyeli fotoğrafların sırrını anlatacağım. Aslında niyetim o fotoğrafları hemen paylaşmak değildi. Bu video eşliğinde nasıl yaptığımı anlatarak paylaşmaktı. Ama sonuçlar o kadar hoşuma gitti ki çeker çekmez sizinle paylaşmak istedim görüntüleri. Ama videoya ancak sıra geldi. Bu arada nasıl yaptığıma geçmeden önce eğer henüz yapmadıysanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta bu tarz değişik tekniklerden bahsettiğim videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Şimdi gelelim işin sırrına. Öncelikle bu çekimde hiçbir şekilde film çorbası tekniklerinden faydalanmadığımı belirtmek istiyorum. Çünkü bununla ilgili 1-2 soru aldım. Normalde fotoğraflara farklı efektler katmak için film çorbası kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Yani filmi işte sirkeye, kahveye, şaraba batırıp sonrasında üzerine çekim yapmak ya da hazır çekilmiş filmi bu sıvılara batırarak banyolamak yöntemlerden bir tanesi. Ama ben bu çekimlerde kesinlikle film çorbası tekniklerinden faydalanmadım. İkinci olaraksa bunlarda kesinlikle sonradan eklenen bir efekt yok. Kesinlikle hiçbir düzenleme yapmadım. Tamamen çekildikleri ve tarayıcıdan çıktıkları haliyle paylaştım. Zaten Photoshop'ta toz temizlemek dışında hiçbir şey yapamadığım için sonradan düzenlemek çok benim becerebildiğim bir şey değil. Gelelim nasıl yaptığıma. Çok basit bir yöntem kullandım ve çok basit olan malzemeler kullandım. Bunu nasıl yaptım? Tabii ki de çok pozlama yaparak. Öncelikle filmi bir kat sokaklarda fotoğrafladım. Bittikten sonra geri sarıp üzerine puantiyeleri ekledim. Peki puantiyeleri nasıl ekledim? İşte sırrım. Bunun için ihtiyacınız olacak şeyler: bir, puantiyeleri yaratacak olan bir ışık. Ben şu ışığı kullandım. Şöyle. Bunu olabildiğince büzüp sıkıştırıp kullandım ki çok fazla ışık ya da benek fotoğraflara yansısın. Bunu çekerken yani fotoğraflara eklerkense altına bir adet siyah tişört koydum. Siyah bir tişört koyabilirsiniz. Başka bir kağıt, karton koyabilirsiniz. Herhangi bir kumaş koyabilirsiniz. Aslında bunu yapmamın sebebi fotoğrafların arasında negatife baktığınızda boşluklar olur. Küçük siyah çizgiler olarak görürsünüz onu. Onların oluşmasını istemedim. Çünkü filmi takarken en başında işaretlemediğim için aynı hizaya koyup birebir üst üste getirme şansım olmayacaktı. Normal sokak fotoğrafının üzerinde de puantiyeler varken arada siyah çizgi olsun istemediğim için böyle bir yönteme başvurdum. İkinci bir sebebi ise bunları çektiğim masanın üstü desenli, o desenin de fotoğraflara yansımasını istemedim. Peki bunları nasıl yaptım? En yeni ekipmanım bu olduğu için tabii ki bunu kullanarak yaptım. Yani Visoflex ve Elmar'ı kullanarak yaptım. Bunun güzelliği Elmar çok yakına netleyebiliyor. Bir önceki videoda ondan zaten bahsetmiştim. Bu videodaysa netlemenin tam tersini kullandım. Yani çekimleri yaparken öncelikle sokakta çektiğim normal fotoğraflarda tabii ki düzgün bir şekilde netleme yaparak fotoğrafladım. Sonrasında ama puantiyeleri eklerken tamamen odak dışına çıkıp puantiyelerin net görünmemesini sağlayarak çekim yaptım. Şimdi vizörden nasıl göründüğünü göstereceğim. Eminim ki aklınızda daha net oturacak.
sonuçlara. Biraz önce de söylediğim gibi bu çekimlerde Leica M4P'yi kullandım. Visoflex ve Elmar objektif ile birlikte çekimleri Solaris 200 ISO 2008 bayatı bir filmle yaptım. Dışarıdaki sokak fotoğraflarında filmi 100 ISO gibi değerlendirerek çektim. Çünkü 10 küsür senelik bayat bir film olduğu için biraz daha ışık alması gerekecekti. Işıkları sonradan, yani şunları pozlarkense iç mekanda 200 gibi düşündüm ki hem çok baskın olmasınlar, biraz daha silik görünsünler, hem de ev içerisinde enstantane süremi olabildiğince kısa tutayım ki net bir şekilde fotoğraflayabileyim bunları. O yüzden de f3.5 diyafram kullandım. 1/60 enstantane ile çektim. Gelelim sonuçlara. Bu çekimi yaparken sonuçların beni bu kadar mutlu edeceğini düşünmemiştim. Ayrıca bu kadar kolay olduğunu da düşünmemiştim. Daha önceki bir videomda özel efektli filmlere verilen paraya değer mi deyip deneyimlerimi biraz paylaşmıştım. Ve o videoda farklı Revolog filmleri de kullandığımı söylemiştim ki hani Revolog filmler bu konuda bence en başarılı olan filmler ve benim kullanmaktan birçok çeşidini çok keyif aldığım filmler. Ama bazen istediğim gibi çıkmıyor. Tek bildiğim onların tamamen karanlık odada, %100 karanlıkta yapıldığı ve ne yapıldığını bilmiyorum. Ama açıkçası evde çok basit, işte alta siyah bir kumaş koyup bir ışık kullanarak bence oldukça yakın sonuçlar elde ettim. Ve çok da basit bir şekilde bunları elde ettim. Hiç o kadar gözümün korktuğu gibi bir süreç değilmiş. Umarım siz de bu fotoğrafları benim kadar sevmişsinizdir. Süreçle ilgili herhangi bir sorunuz varsa her zaman aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.